Premiere Pro'da altyazı oluşturmak için tek text aracını seçip altyazı mı oluşturuyorsunuz? Bu işlem sizi bayağı bir zorlayacağı için bunun daha basit bir yöntemi var. O zaman bu basit yöntemi haydi beraber görelim. Evet arkadaşlar, şu an bilgisayarımızda Premiere Pro'yu açtık ve Premiere Pro'da örnek atıyorum bir tane altyazı ekleyeceksiniz videonuza. Bir videonuza altyazı eklemek için sürekli text aracını seçip şurada işte atıyorum merhabalar, şu şekilde videonuza yazıyı eklediniz. Bu yazıyı ne yaptınız? Ortaladınız atıyorum. Bütün yazının ayarlarını yaptınız. İkinci yazıya geçeceksiniz. Yine buradan text aracını seçeceksiniz. Text aracını seçtin, geldin bu videoya da atıyorum bunu da girdin. Şu şekilde ortaladın. Bu şekilde altyazı oluşturmak videoda bayağı bir zamanınızı alır. Sizin atıyorum şunu kopyala yapıştır yapsan da şöyle kopyala yapıştır ama bunları tek yine de içeriğini düzeltmeniz gerekecek. Atıyorum şurada yazdığım bir şey ileride farklı bir hal almış oluyor. Bu şekilde altyazı oluşturmak sizin bayağı bir vaktinizi alacaktır. Bu şekilde altyazı oluşturmanız sizi çok zorlayacaktır. Bunu yapmanız için başka bir yöntem var. Biz bunu nasıl yapabiliriz? Bizim burada bu yazıyı daha kolay bir şekilde yazmamızı sağlayacak bir aracımız var. Biz bunu nasıl kullanabiliriz? Yukarıdan Windows bölümüne geliyoruz ve biz buradan Text'e tıklıyoruz. Karşımıza şöyle bir pencere çıkacaktır. Bunu dilerseniz burada bir yere yapıştırırsınız şu şekilde. Dilediğiniz bir yere bırakabilirsiniz. Text'e geldiniz ve burada Captions bölümü var. Altyazı oluşturmamız için Create New Caption Track diyor. Biz buraya tıklıyoruz ve ne oluşturmak istiyorsun diyor. Biz Subtitle olarak seçiyoruz ve altta stilini soruyor bize. Hiçbir şey yok. OK diyoruz ve altyazılarımızı oluşturmamız için böyle bir pencere karşılıyor bizi. Biz buradan videomuzda şuraya geldik. Ben buraya bir tane altyazı bırakmak isteyeceğim. Add New Captions diyoruz ve şuraya gelmiş oldu. Direkt ben buraya Instagram için kaliteli Reels ayarı dedim. Ve bu altyazım benim buraya gelmiş oldu. Ben bunu ne yapabilirim? Şu şekilde şuradan düzenleyebilirim. İşte yerini ayarlayabilirim. Fontunu falan değiştirebilirim. Atıyorum şöyle bir font yaptım veya klasik bir font yapalım şuradan. Yani şu şekilde bir font yaptım. İşte yazısını, rengini vesaire falan buradan ayarlayabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Devamında da aynı şeyi tekrarlıyorum. Büyük ihtimalle şuradan geldim ve bir tane daha eklemek istiyorum. Benim yapmam gereken split caption var. Biz buraya split caption'a tıklıyoruz ve ikinci bir tane caption'ım gelmiş oluyor. Ve buradan ikinci yazımın içeriğini düzenliyorum. Instagram'da nasıl video düzenlenir diye ikinci bir tane yazı ekliyorum. Ben şu an yazıları sallayacağım yani görmeniz için. İkincisini eklemiş oldum. Şöyle geldim. İkinci yazım da gelmiş oldu. Şunun buradan boyutunu vesaire ayarlayabilirsiniz. Atıyorum şu şekilde ben bunun daha fazla uzamasını istiyorum ve uzatıyorum. Şuraya geliyorum. Bir tane daha yazı eklemek istiyorum ben. Atıyorum bu bölgeye bir tane daha yazı ekleyeceğim. Şuradan yine split diyorum ve bir tane daha yazı eklemiş oluyorum. Veya şu şekilde gelip yeni bir tane diyorum ve yeni bir tane capture oluşturmuş oluyor. Atıyorum şöyle bir tane altyazı dedim. Ama ben bunu tekrardan yeni bir tane oluşturduğum için mesela bunun ayarları kaymış olacak. Yine tekrar ortalamam gerekecek vesaire. Dediğim gibi buradan ne yapıyorsunuz? Split'e tıklamış oluyorsunuz. Şöyle yazıya geldim ve split caption diyor. Tekrardan bir tane daha oluşturdum. Şuradan şunun yazısını atıyorum. Şu şekilde bir şey yapıyorum ve bütün bunların ayarını tek bir şekilde düzenleyebiliriz. Atıyorum şimdi ben bunun tek bir tanesinin ayarını değiştirdiğimde şu diğeri kayacak mı? Hayır, kaymayacak. Peki biz bunu tüm ayarları nasıl bir taneye uygulayabiliriz? Şuradan hepsini seçiyorum ve hepsini seçtiğimde bütün ayarları hepsine uygulamış oluyorum. Bakın hepsi sağa kaymış oldu. Tekrar seçiyorum. Hepsini ben sarı renge dönüştürmek istiyorum. Şu şekilde rengimi aldım ve hepsini sarı bir renge dönüştürmüş oldum. Bu şekilde
bütün hepsine aynı ayarı uygulayabilirsiniz. Bu şekilde altyazılarınızı daha basit ve daha kolay bir halde oluşturabilirsiniz. Evet, Premiere Pro'da altyazılarınızı oluşturmanız için daha basit bir yöntem gösterdim. Bu şekilde altyazılarınızı oluşturabilirsiniz. Tabii bunun için daha farklı eklentiler de var. Mesela belli bir miktar para ödeyerek bazı eklentileri kullanabilirsiniz. Bu eklentiler size otomatik bir şekilde altyazıyı oluşturacaktır. Yani yapay zeka aracılığıyla sizin konuştuklarınızı altyazıya dökecektir ve siz sadece arada olan hataları düzeltebileceksiniz, ama bu şekilde manuel olarak yaptığınızda bu yöntemi kullanabilirsiniz. Tek aracını seçip bu şekilde altyazı oluşturmak bayağı bir zorlayacaktır bize. Bu yöntemi kullanarak daha basit bir şekilde çözebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma da abone olabilirsiniz. Bu içeriklerde ilginizi çekebilir. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.